Herkese merhaba. Ben Doktor Kürşat Özbek. Yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir biyoçeşitlilik ve özellikle tarımsal biyoçeşitlilik üzerine çalışıyoruz. Tarımsal biyoçeşitlilik nedir? Nasıl tespit edilir? Nasıl muhafaza edilir? Nasıl değerlendirilir? Bu konular üzerine projeler, çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de özellikle biyoçeşitliğin tarımsal biyoçeşitlilik kısmında bir şeyler söylemeye çalışacağım. İnsanoğlu var olduğu günden beri biyoçeşitliğin her bir alanından tabii ki faydalanıyor. Sahip olduğumuz her şeyi tarımsal biyoçeşitliğe borçluyuz. Bütün kullandığımız geleneksel bilgiler, sahip olduğumuz ilaçlar, yediğimiz içtiğimiz her şey tarımsal biyoçeşitliğin bir şekilde hayatımıza girmesiyle yer almış. Biyoçeşitliği tabii ki bir bütün olarak düşünüyoruz ama burada gıda ve tarım için biyoçeşitlilik dediğimizde biyoçeşitliğin herhangi bir şekilde tarıma veya gıda üretimine katkıda bulunan kısmından bahsediyoruz ki bu tüm bitkisel ve hayvansal üretimin tamamını kaplıyor. Ormanları kapsıyor, su ürünlerini kapsıyor, yetiştirilen türlerin yabani akrabalarını, yabani yenilebilen türleri veya bu şekilde faydalanabildiğimiz doğadaki her türü kapsıyor. Peki bu bizler için niye önemli? İnsanoğlu hepimizin bildiği gibi doğadaki en aslında yayılıcı ve istilacı tür ve bulduğu tüm kaynakları hunharca kullanıyor. Ve bu kaynaklar aslında sınırsız da değil. Ve artan nüfusumuzla beraber biz insanoğlunu beslemek zorundayız. Ve yegane kaynağımız da bu konuda tarımsal biyoçeşitlilik. Tabii ki biz artık daha fazla verim verebilen, ürün verebilen türler istiyoruz. Tarım alanları gittikçe daralıyor. İklim değişikliği gibi insan eliyle daha da hızlanabilen faktörlerle tarımsal üretimimiz her geçen gün azalıyor ve farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Öncelikle şehir hayatına alıştık hepimiz. Köyden kente göç oldu. Tek tip besleniyoruz. Gizli açlık yahut farklı besin eksiklikleri ortaya çıkıyor. Ve insanoğlunda bu eksiklikleri çözebilmekte yine elindeki tek kaynak tabii ki tarımsal biyoçeşitlilik. Çünkü tarımsal biyoçeşitlilik bünyesinde büyük bir varyasyon bulunduruyor. Bu türler bulundukları ekolojilerde çok uzun yıllardır tarımı yapıldığı için yahut yaşadığı için karşılaştıkları stres faktörlerine karşı dayanıklılık genlerini bünyelerinde barındırıyorlar. İşte bu kuraklık olsun, soğuk olsun, hastalıklar olsun, çeşitli zararlıklar olsun karşılaşabileceğimiz tüm biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı dayanıklılık genleri bizim tarımsal biyoçeşitliğimizin içerisinde yer alıyor. İnsanoğlu tabii ki nüfus artıyor ve karşılığında da bunu yerine koyması gereken bir üretim miktarı var. Bunun için biyoçeşitliğe başvuruyor ama son yıllarda biyoçeşitliliğin de tarımsal biyoçeşitliliğin de gittikçe yok olduğunu farkında. Özellikle 50 yıldır tür kayıpları bilim adamlarının büyük miktarda dikkatini çekiyor. Bunun nasıl önüne geçeriz diye. Tür kayıplarını nasıl engelleriz ve bunları nasıl muhafaza edebiliriz diye farklı biyoçeşitliğin korunmasında bulundukları ekolojiye, sahip oldukları imkanlara, korumaya çalıştıkları türün özelliklerine yahut amaçlarına yönelik farklı muhafaza sistemleri geliştiriyorlar. Aslında teknolojinin ilk başta ilerlemesiyle, Amerika'nın keşfi ve artan teknolojiyle beraber tarımsal biyoçeşitlilik başlangıçta hızla artmış. Ama daha sonra maalesef tescilli çeşitlerin devreye girmesiyle, insanların işte köyden kente göçmesiyle ve bu tek tip aslında genetik taban olarak dar olan çeşitlerin, yerel çeşitlerini almasıyla da tarımsal biyoçeşitlilik büyük bir darbe görmüş. Çünkü normal biyoçeşitliğin dışına tarımsal biyoçeşitliği sizin muhafaza edebilmeniz için öncelikle çiftçiye ihtiyacınız var. O çiftçinin o ekolojide kullandığı uzun yıllar boyunca geliştirdiği geleneksel bilgiye ihtiyacınız var ki bunları hep beraber bir sistem dahilinde tutarak tarımsal biyoçeşitliğinizi koruyabilirsiniz. Çünkü burada siz sadece o türü korumuyorsunuz, o türün tür içi, türler arası çeşitliliğini ve o türü ekip biçen çiftçiyi de bu şekilde korumuş oluyorsunuz. O yüzden aslında biyoçeşitliğin özellikle enstitü muhafazasında çiftçi elinde muhafaza dediğimiz metot son derece önemli. Şimdi biyoçeşitliliğimiz yok oluyor. Tabii ki tarımsal biyoçeşitliliğimiz de yok oluyor ama bunlar üzerinde farklı faktörler var. Biyoçeşitliliğin yok olmasıyla ilgili faktörleri hepimiz biliyoruz ama tarımsal biyoçeşitliliğin üzerinde farklı baskılar var. Tarımın değişen her unsuru tarımsal biyoçeşitlilik üzerine maalesef bir baskı uyguluyor. Kullandığımız fazla gübreler, ilaçlar, savaş dolayısıyla yahut ekonomik sebeplerle yahut kişisel tercihler nedeniyle yaşanması, göç yaşanması insanları tarımsal biyoçeşitlikten maalesef uzaklaştırıyor. Biz gidip baktığımız zaman
tarımla uğraşan insanların hep 50 yaş ve üstü insanlar olduğunu gördük. Bu insanlar bir süre sonra tarımı bıraktıkları zaman neyi ekip biçtiğini, ne zaman, ne amaçla, niçin ekip biçtiğini tamamen unutmuş oluyorsunuz. Yani o genetik kaynağa ait bilgiyi kaybettiğinizde, hele özellikle yabani yenilebilir türlerde hangi türü, hangi amaçla, ne zaman toplayıp ne şekilde tükettiğinizi bilmezseniz o genetik kaynağı artık sizin için bir önemi kalmıyor. Kaybolsa da farkına bile varmıyorsunuz. İşte tarımdaki nüfusun giderek azalması ve geleneksel bilginin kaybolması, küresel ısınma gibi tarımdaki nüfusun azalmasına yol açan göç gibi birçok unsur nedeniyle tarımsal biyoçeşitlilik aşırı baskı altında. Gıda için üretilen 6000 bitki türünün sadece 9 tanesi toplam bitkisel üretimin maalesef %66'sını oluşturmakta. Ve hayvan genetik kaynaklarına baktığımızda da toplam yaklaşık 8.000 civarında yerli hayvan ırkının yine %26'sının neslinin yok olma tehdit altında olduğunu biliyoruz. Sadece bitkisel ve hayvansal anlamda değil, toprak biyoçeşitliğimiz de büyük bir risk altında. Çünkü siz çok yoğun tarım yapıyorsunuz. Modern tarım teknikleri o toprakları hunharca kullanıyor. Çok yoğun ilaç kullanıyorsunuz, yoğun gübre atıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Oradaki tarımsal biyoçeşitliği de yok ediyorsunuz. Dünyadaki bütün tarım alanlarında tarımsal biyoçeşitliğin her alanda tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz. IUCN'in nesli yok olma tehlikesindeki canlılar kırmızı listesinde bulunan 9600'ün üzerindeki yabani gıda türünün de %20'sinin tehdit altında olduğunu biliyoruz. Tarımsal biyoçeşitlilik dediğimizde aslında bizim için en zengin kaynaklarımız meralar. Meralar dünyanın %34 civarında bir kısmını kapsıyor ve içerisinde bulundurduğu biyoçeşitlilik inanılmaz derecede yüksek. Ve aynı zamanda bu çeşitler seleksiyon veya ıslah yoluyla ticari kültür bitkilerine de dönüştürülebilir. Ama dünyanın her yerinde meralar, tarımsal biyoçeşitliliğin en önemli kaynağı olan meralarda aşırı otlatma nedeniyle risk altında. Şimdi biyoçeşitliliğe baktığımızda Türkiye biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülke. 12.000 civarında birbirinden farklı bitki türünün olduğunu ve bunun 1/3'ünün endemik olduğunu söylüyoruz ama Türkiye biyoçeşitliliği üzerinde birkaç cümle söylemek istiyorum. Bizim biyoçeşitliliğimizin aslında en önemli kısmı tarımsal biyoçeşitlilikte yatıyor. Çünkü Türkiye dünyada tarımın başladığı yer diyebiliriz. Biliyorsunuz verimli ihlalin büyük bir kısmı Türkiye içerisinde ve birçok tarihi kazıda da tarıma ilişkin en eski verileri biz Türkiye'de buluyoruz. Tarıma konu olan türlerin yabani akrabaları ve yerel çeşitleri açısından Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği oldukça zengin. Avrupa ve Akdeniz'de 25.000'den fazla yabani tahıl türü bulunduğu biliniyor. Türkiye'de bu rakam 7.000'den fazla. Ve özellikle Türkiye bitki örtüsü tarıma öncülük eden, yani tarımda ileri düzeyde önde yer alan buğday, arpa, nohut, mercimek, kiraz, armut, kayısı, kestane, antep fıstığı gibi önemli türlerin, yabani yenilebilir türlerin, tıbbi aromatik türlerin, süs bitkilerini ve birçok sebzenin de yine ana vatanının Türkiye olduğunu biliyoruz. Şimdi biz tabii ki biyoçeşitliliği muhafaza ediyoruz. Bunu bilimsel amaçlar içerisinde en temel bizim ihtiyacımız Ar-Ge çalışmalarında biyoçeşitliliğe ulaşabilmek. Tabii ki türlerin yok olmaması için özellikle muhafaza edilmesi lazım ama Ar-Ge çalışmalarında bu türlerin de bir an önce sizin o genetik kaynağa ulaşıp çalışmanızı devam ettirebilmeniz lazım. Yani iki temel amacı var bu muhafaza çalışmanın. Bir tanesi tür kayıplarını engellemek, diğeri de bu genetik kaynakları bizim elimizde muhafaza altına almak. Bu amaçla birçok farklı muhafaza metodu, birçok farklı muhafaza yöntemi geliştirmiş. Ama temelde bunlar in situ ve ex situ muhafaza, yani genetik kaynakların yeri içerisinde ve yeri dışında muhafaza metotları. Kendisi de her bir muhafaza metodu bünyesinde artılar ve eksiler içermekte. Sizin hedefinize göre, imkanlarınıza göre istediğiniz bu metotlardan herhangi birisini seçebilirsiniz. Ex situ muhafaza dediğimiz muhafaza işte tohum gen bankaları, arazi bankaları, in vitro bankalar, cryo bankalar, DNA bankaları veya botanik bahçeleri gibi kurumlar. Burada bu ex situ muhafazanın avantajlarını şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle siz eğer sisteminizi düzgün kurduysanız ex situ muhafazada materyal daha güven altında kalır. Ve istediğiniz anda sezona bağlı olmadan buna ulaşabilirsiniz. Ki artık iklim odaları her yerde var. Gen bankasından inip tohumu çıkarttığınız zaman yılın herhangi bir mevsiminde o genetik kaynağa ulaşabilirsiniz. Binlerce kilometre gidip bir dağın tepesinden o genetik kaynağı toplamak zorunda değilsiniz. Sezona bağlı olmadan bu çalışmaları yürütebilmek bir araştırmacı için çok büyük bir lüks.
Tabii ki burada bu koleksiyonların desteklenmesi ve özellikle araştırmacıların karakterizasyon ve değerlendirme verilerini de gen bankalarına iletmesi lazım. Dokümantasyon özellikle ekstü muhafazada çok önemli. Çünkü dokümantasyon verilerini kaybederseniz o materyale bir hiç gözüyle bakabilirsiniz. Bunun dışında bir de emniyet yedeklemesi önemli. Yani herhangi bir savaş olur, afet olur, yangın, sel su baskını olur. Elinizdeki koleksiyonu kaybetmemek için bir emniyet yedeği, bir duplikasyonda yapmanız lazım. Bizim burada esas üzerinde duracağımız muhafaza, institü muhafaza. Yani aslında ekstü muhafazayla institü muhafazanın da çok büyük bir eksiğini elimine ediyorsunuz. Çünkü institü sırasında önüne geçilemeyecek doğal afetler yahut karşılaşılabilecek riskleri de ekstü muhafazayla yok edebiliyorsunuz. Ama ekstü muhafazada türler ve çevre arasındaki etkileşim devam etmediğinden maalesef burada evrim süreci duruyor. Yani siz orada bir toplama yaptığınızda, bir muhafaza çalışması yaptığınız anda sadece o genetik kaynağa ait o anlık fotoğrafı çekmiş oluyorsunuz ve evrim sürecini kaybetmiş oluyorsunuz. İşte burada institü muhafaza tabii ki oldukça önemli bir şekilde devreye giriyor. Özellikle tarımsal genetik kaynakların muhafazasında insana ihtiyaç var. Yani bir institü muhafaza alanını çevirdiğiniz gibi tarımsal genetik kaynakları koruyamazsınız. Bu genetik kaynaklar üzerinde meydana gelen doğal sürecinde takip edilmesi için ve o doğal süreç içerisinde bu çok önemli bir konu. Çünkü o genetik kaynaklar o ekolojide uzun süredir ekilip biçildikleri ve çok geniş bir genetik tabana sahip oldukları için dayanıklılık genlerine sahipler. Ve bu evrim sürecini siz durdurmadan çiftçi elinde devam ettiriyorsunuz ve geleneksel metotlarla yine bu çeşitler ekiliyor, biçiliyor. Ve geleneksel metotlarla selekte ediliyor. Yani hem evrim bir seleksiyon yapıyor hem burada çiftçi eliyle bir seleksiyon yapılıyor. Aslında ekstü ve institü koruma programları birbirini tamamlayan programlar şeklinde mutlaka beraber yürütülmelidir. Şimdi kültüre alınmış türlerin yabani akrabaları doğada institü olarak korunabilse de yerel çeşitlerin korunması için mutlaka farklı sistemlerin kurulması gerekmektedir. Çünkü siz yeterli güçlülükte mevzuatı hazırlayamazsanız, oradaki halkın desteğini almazsanız, oradaki çiftçileri desteklemezseniz bu türleri doğal habitatlarında muhafaza edemezsiniz. Çünkü zaten bunlar ekonomik olarak zor geçinen insanlar, yüksek dağ köylerinde yaşayan insanlar ve çoğu artık neredeyse hane halkı için bu üretimi yapmakta, satış için bu türlerin üretimini yapmamakta. Tescilli çeşitler maalesef çok büyük bir hızla bunların yerini alıyor. İşte çiftçinin de muhafazayla bu bir ülkesel olarak makro politika düzeyinde alınabilir ve yasal mevzuatla da desteklenebilirse başarılı çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorum. Ülkemizde institü muhafaza üzerine, yabani türlerin institü muhafazası üzerine aslında birçok başarılı çalışmalar var. Ama yerel türlerin, yerel çeşitlerin muhafazası üzerine biraz daha fazla ağırlık vermemiz lazım. Bunlar belki ülkesel değil de hatta bölgesel politikalar şeklinde desteklenerek. Çünkü bizim küresel mirasımız. Biz bu çeşitlere muhtacız. Eninde de sonunda da. Siz her ne kadar bir gen bankası için herhangi bir ekstü muhafaza için toplama yapmış olsanız da özellikle yerel çeşitlerde belli bir süre sonra belki bir 20 yıl sonra mutlaka yine toplama çalışması yapmanız lazım. Çünkü oradaki evrim süreci devam ediyor. İşte bu yüzden enstitü programlarının hem mevzuat açısından değerlendirilmesi, daha güçlü mevzuatlar hazırlanması, bu konudaki yasal çerçevenin çok iyi çizilmesi ve buradaki insanların bir şekilde desteklenmesi lazım. Yoksa biz ticari çeşitlerin bu yayılmasıyla hiçbir şekilde baş edemeyiz. Bu küçük çiftçilerin bu çeşitleri üretmesini sağlayamayız. Çünkü ticari çeşitler geldiği zaman bunların çoğu kalite ve verim özellikleri açısından, özellikle sanayinin ihtiyacı olan özellikler açısından yerel çeşitlere üstünlük sağlayabiliyor ve bunlar uniform oldukları için de çok hızlı bir şekilde yüksek fiyata alıcı buluyor. Ama yerel çeşitler tabii öyle değil. Modern tarım teknikleriyle yetiştirilmesi gereken bu ticari çeşitler aynı zamanda doğa dostu bir tarım metoduna da sahip değil. Yani yerel çeşitlerde çok daha az gübre atarsanız mümkün olduğunca belki ilaç hiç kullanmazsınız ama yüksek miktarda ilaç ve gübre kullanımı gerektiren bu tescilli çeşitlerde bir parça çevre kirliliğine yol açıyor ve bu alanları da maalesef kaybediyoruz. Bizim
önemli olan dediğimiz bu tarım açısından önemli olan yerel çeşitlerimizde genetik erozyonu engelleyebilmemizin en önemli yolu. İşte bu çiftlik şartlarında muhafazayı destekleyerek buradaki dinamik evrim sürecinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve aktif bir şekilde çiftçilerin bu sistem içerisinde yer almasını sağlamak. Bu türler doğada ekilip biçildikleri sürece evrim süreci devam edecek, adaptasyon süreci devam edecek. Çeşitlilik, ekosistem, türler içi ve türler arası olmak üzere farklı düzeylerde muhafaza edilecek. Ve çiftçiler kendi geleneksel metotlarını da kullanmaya devam ettikleri için dışarıdan tohum almayacaklar. Kendi tohumlarını aslında kendileri üretecekler. Daha az tarımsal girdilerle daha çok verim elde edebilecekler ki şu anda aslında insanlarda yerel çeşitlere daha az tarımsal girdilerle üretilen, daha az ilaç veya gübre ihtiyacıyla daha lezzetli aslında ürünler verebilen bu çeşitlere büyük ilgi var. Çoğu büyük marketler standart ürün isteseler de büyük marketler artık niş ürün olarak standlarında yerel çeşitlere de yer veriyorlar. Hem biz çiftçilerimizi korumuş oluruz, hem agroekosisteme katkı sağlamış oluruz, hem de kıt kaynaklarla tarım yapmak isteyen bu insanların özellikle tohum anlamında dışa bağımlılığını biz çiftçi elinde muhafazayla yani on-farm muhafazayla sağlamış oluruz diye düşünüyoruz. Gıda ve tarım için biyoçeşitlilik konusunda birçok çözüm önerileri var. Biyoçeşitlilik dostu uygulamalardan bahsettik, yasal mevzuattan bahsettik, bunların güçlendirilmesi ve bu çerçevenin iyi çizilmesinden bahsettik. Tüm alanlarda bilgi birikimi konusunda aslında sıkıntı var. Çünkü yerel çeşitlerin yerinde yetiştirildiği alanlar hep marjinal alanlar. Ve makro veri anlamında gerçekten büyük sıkıntılar var. Biz önce bu makro veri sıkıntılarını gidermeliyiz. Nerede, kim yetiştiriyor, nasıl yetiştiriyor, hangi şartlar altında yetiştiriyor, niye yetiştiriyor? Bu bilgilere sahip olduktan sonra bu çeşitlerin korunması ile ilgili sistemler tasarlanabilir. Bu ekosistemler tür ve genetik çeşitliliğin korunabileceği sürdürülebilir alanlar haline gelebilir. Ki bu izleme programlarının oluşturulması ve güçlendirilmesi için mutlaka uzun vadeli kaynaklar sağlanmalı. Bu insanlar, bu tarım sistemleri hepimizin geleceği için, tarımsal biyoçeşitliliğimizi kaybetmemesi için desteklenmesi lazım. Bu çiftçi elinde muhafazada evet mevzuat çok önemli dedik. Çiftçilerin orada durması çok önemli dedik. Bu işi yapmaları ama özellikle İSTÜ ve on-farm özelinde siz halk desteği almadan hiçbir şekilde bu muhafaza çalışmalarında başarılı olamazsınız. Gerek yurttaş bilginlerin, gerekse gönüllülerin bu çalışmaları desteklemesi çok önemli. Halk desteği almadan doğada çünkü yabani türlerde özellikle olanı boş bırakıp gidiyorsunuz. Halkta bu bilinç olmazsa sizin enstitü muhafazanıza saygı duymaz. Çiftçiye bu bilinci oturtmazsanız halkta o yerel çeşitin özelliğini halka anlatmazsanız halk o yerel çeşite önem vermez, satın almaz. İşte bu yüzden mutlaka etkin politikalar yürütülmesi lazım. Sektörler arası ve sektör içi hatta uluslararası düzeyde bunların taşınması lazım. Peki biz ne yapabiliriz? Siz öğrenciler, biz vatandaş olarak ne yapabiliriz? Bunu hep karşılaşıyoruz çünkü sorularımızda. Biz ne yapabiliriz? Bizim üstümüze ne gibi bir görev düşüyor diye. Genellikle baktığınız zaman böyle özellikle ilçelerde, küçük yerlerde semt pazarlarının içerisinde bir de köy pazarı yer alıyor. Tabii farklılıklar gösterebilir mutlaka ülkeler için ama yani Avrupa'da birçok ülkede de bu tür pazarların olduğunu ben biliyorum. İşte buralardaki küçük çiftçiler o gün hasat ettikleri ürünleri belki böyle kıl çuvallar içerisinde 3-5 biber, birkaç domates vesaire patlıcan şeklinde işte kendi yerel çeşitlerini getirip satıyorlar. İşte biz tüketiciler olarak da en azından pazara gittiğimizde alışveriş yapacağımızda bu çiftçiliği tercih edersek o çiftçiler bunu üretmeye devam edecektir. Siz de yerel çeşit ekip üretmek istiyorsanız lütfen o çeşitlerin tohumlarını kullanın. Çünkü bilinçsiz ellerle yapılan toplamalar da yerel çeşitlere inanılmaz zarar veriyor. Yani yetkili olmayan, bilinçli olmayan kişiler o yerel çeşidi gidiyor, yerinden alıyor ve izolasyon mesafesine dikkat etmeden farklı ekolojilerde bunları üreterek belki de genetik bir çöplük yaratıyorlar ve o yerel çeşit özelliğini göstermiyor. Çünkü evrimleştiği yerin dışına çıktığı için farklı özellikler sergilemeye başlıyor.
Yani hepimizin geleceği bu. Korumak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.